Glasgow'dan Manchester'a doğru yola çıktık. Biletler hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Bileti biz kişi başı 13 sterlin arkadaşlar. Preston'a gidiyoruz çünkü arkadaşım Preston'da oturuyor. Preston'da Manchester arası zaten yarım saat uzaklıkta, trenle de geçebilirsiniz. O yüzden biz buraya aldık 13 sterlin. Ortalama yolculuğumuz 3 saat sürecek. Evet arkadaşlar, şimdi yolculuğumuz esnasında bir Afgan bir arkadaşımızla karşılaştık. O da Londra'ya nasıl geldiğini, burada nasıl yaşadığını bize aktardı. Kendisi kaçak yolla gelmiş, Fransa'dan değil mi abi? Evet. Fransa'dan botla beraber kaçak yolla gelmiş. Ödediği fiyatta kaç sterlinde? 2000 sterlin para ödemiş kaçak yolla. Daha sonrasında polis onu oradan alıp Londra'ya götürüp Londra'da da gideceği bölgeye karar vermişler. Glasgow'a göndermişler arkadaşımıza. Glasgow'da otel ayarlamışlar, otel tarzı bir yer. Orada 3 kişiyle beraber kalıyor. Polis geçimini idare etsin diye haftalıkta 73 sterlin para ödüyor. 73 sterlin haftalık para ödüyor. Burada kalıp kalmayacağına karar verecekler. Kendisi de 4 aydır burada. Nasıl, zorluk çekiyor musun abi daha çok? Nasıl? Alışabildin mi 4 ay boyunca buraya? Vallahi şu anda evet biraz zorluk çekiyoruz biz de ama iyi. İyi değil mi? Güzel değil mi abi evet, buralar? Güzel. Şimdilik güzel. Buradaki şeyin ne yani? İsteğin ne? Okumak mı? Çalışmak mı? Ne yapmak istiyorsun abi? Yani en çok isteğim bu ki okumak. Okumak istiyorsun. Evet. Okumak istiyorum. Nasıl, insanlarla adapte olurken seni dışladılar mı çok fazla? Hani sonuçta bir göçmensin, kaçaksın, seni böyle bir ters gözle sana bakıyorlar mı? Yok ya da böyle yok. Çok iyiler rencide ya. ediyorlar mı? Yok. Çok iyiler. Bir şey demiyorlar. Evet. Bir de böyle bir problem var arkadaşlar. Hani Londra'ya giderseniz Londra'da göçmen çok çalışan görürsünüz ya da Edinburgh'da çalışan çok fazla insan görürsünüz. Göçmen ya da yabancı insanlar. Fakat Glasgow'un kendisi, milleti biraz daha kendi milletini istiyor içeride. Hani dışarıdan milletin çalışmasını falan istemiyor anladığım kadarıyla. Doğru mudur abi? Evet. Şimdi nereye gidiyorsun abi burada? Birmingham. Birmingham'a gidiyor. Arkadaşlarıyla biraz takılmaya gidiyor. Mesela istese Birmingham'da çalışmaya başlamak istese şu an çalışamaz. Çünkü polis direkt arkasından gelip tekrar onu Glasgow'a geri götürür kaldığı yere. Doğru mu abi? Evet. Var mı demek istediğin bir şeyler, eklemek istediğin, bizim unuttuğumuz, senin eklemek istediğin tavsiyen var mı peki? Bu yol nasıl sence? Doğru bir yol mu? Kaçak gitmek yolu? Vallahi kaçak gelmek biraz zor yani arkadaşlar kendileri bilir. Aha. Evet. Yani ben bir şey demiyorum. Yani gelsin ya da gelmesin demiyorum. Yani herkes kendi hayatı kendi bilir. Tamam. Evet. Bir de sen galiba yanlış bilmiyorsam 6 ay mı Türkiye'de kalmışsın? Evet, 6 ay abi. Türkiye'de yaşadın. Evet, Çalıştın değil mi Evet, abi? çalıştım. Nerede çalışmıştın abi? Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda. Hangi sektörde? Tekstil. Tekstilde çalıştın. Tekstil. Nasıl Türk insanlar peki sana nasıldı yani? Herkes çok iyiydi. Bana herkes çok iyi davranıyordu. Sonra dedim ki biraz sıkıştım. Aha. Evet, dedim ki kendimi buradan çıkartayım. Aha. Yani polis kaç kere beni kesti yani ne diyeyim. Polisten aldı Yollamıştı defalarca yollamış mıydı? Evet. O yüzden kaçtım sonra bu tarafa geldim. Şimdi Duydunuz arkadaşlar, kaçak gelmek isterseniz de böyle yollar da var. Hani direkt sizi dışlamıyorlar. Sizi dediğim gibi alıp bir yere yerleştiriyorlar. Orada size kalacak yerinizi sağlıyorlar. Artı haftalık size 73 sterlin veriyorlar. Banka kartı, bir de kimlik kartı çıkartıyorlar size. Daha sonrasında 4 ay sonrasında sizi tekrar başka bir bölgeye yolluyorlar. Orada polis size karar veriyor burada kalıp kalmayacağınıza. Eğer burada kalmayacaksanız sizi geri ülkenize yolluyor. Kalacaksanız da size eğer de hani okursanız da falan da 1000 sterlin yardımda bulunduğunu söyledi arkadaşımız. Valla çok iyi şartlar hani. Bilmiyorum, benim beni cezbetti şu an yani. Arkadaşlar şimdi Preston'a geldik. Şimdi arkadaşın evine gideceğiz. Burada otobüs istasyonundan arkadaşının evi totalde 19 dakika. 2 gece 10'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüş vakti. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşımın evine giderken birazcık Preston sokaklarını inceleyelim arkadaşlar hep beraber. Burası bizim İstanbul'daki Bakırköy Caddesi'ne benziyor abi. Böyle bir Bakırköy anımsattı, fark ettin mi? O aşağı doğru iniyorsun ya böyle.
Evet arkadaşlar, şimdi Bahri ile buluştuk, üniversite arkadaşımızla eşyaları yerleştirdik ve bizi güzel bir hamburgerciye getirdi. Bahri, sendeyiz. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 5 senedir buradayım. Tabii ki de 4 sene Londra'mlığı geçti tabii ama benim Londra'm sandığım yer aslında hiçbirimize ait değilmiş. Mecburen 4 sene sonrasında kuzeye taşınma kararı aldım. Tabii kuzeye taşınma kararları yaptığım en büyük tercihlerden bir tanesiydi. Çok yüksek meblağlarda para harcamama rağmen bir senenin sonunda çok memnunum. Şu an tabii ki de anlatamayacağım bir şekilde devletin bir kısmında çalışıyorum tekniker olarak. Ama söylediğim gibi Londra veya diğer yerlerden çok daha bana cazip geldi. Bence yaşanılabilecek en güzel yerlerden bir yer burası bence ama tabii kişiden kişiye göre değişiyor Serhat'cığım. Zaten 2 gün boyunca Bahri'leyiz. Hamburgerin fiyatı 9,5 sterlin arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle bir bilgi vereyim. Sterlin arkadaşlar, İngilizler sterlini ticarette kullanıyor. Yani şehir içinde ve ülke içinde pound kullanıyor. Mesela ülke aralarındaki ticaretlerde sterlin kullanıyorlar. Bu yüzden sen bunu sterlin olarak biliyorsun. Ama normalde pound. Beni bazen çevirdiler, biliyor musun? Pound Gelip kullanıyor. dükkanlarda falan pound diyorum, sterlin diyor bana. Evet. Bazı insanlar da bunu bilmiyorum. Benim kafa iyice gitti ya bu sterlin. Yok, senlik değil aslında. Türkiye ticareti de sterlin açısından veya işte diğer ülkelerde de sterlin açısından yaptığı için bu yüzden sterlin olarak biliyorsunuz. Normalde pound olarak geçiyor. İngiltere'de çok fazla karşılaşacağınız Black Sheep'ti değil mi abi? Black Sheep. Siyah. Siyah. Ha, kara Karakoyun. Kara koyun diye geçiyormuş diğer adıyla. Kahve dükkanına geldik. Burada bir latte içelim dedik ve take away yapıp yolumuza devam edeceğiz. Buranın sokaklarını keşfedeceğiz. Peki burada şey yapabiliyor musun abi? Bizim Türkiye kafasında düşündüğümüz zaman piknik yasaktır herhalde burada. Yapamazsın. Burada yapamıyorsun. Sadece yemek yiyebilirsin burada. Getirip Ha. şurada tabelaları çekebilirsin bak. Haha. Abi böyle şuralara girebiliyor musun oturup ailecek, yoksa burası farklı bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Buralara girebiliyorsun. Buralar anıt. Türkiye'de bunları görmüşsünüzdür. Şunlar Mısır zamanından kalma anıtlar. Mısır'da hatırladığım kadarıyla bir anıt vardı, hatırlamıyorum ama şu şekilde anıt vardı. Anıtın amacını unuttum ama Mısır'dan diye biliyorum. Bunların bu sembolik olan. Bunlardan 4 tane var. Bir tanesi Bostan meydanda var. Böyle bir anıt var. O Mısır'dan gelme. Bunlar da işte böyle anıtlar. Zaten görebilirsin. Roma şeyi falan var, görüyorsun. Burada insanlar oturup kitap okuyor. Merdivenlerden falan. Şu evi görebiliyorsanız Şurada. burası. Evet, göreceksiniz zaten şimdi biraz daha. Şu abimiz oturuyormuş. Şurada heykeli var. Büstü var. Ha, şuradaki Şu bir abimiz. oturuyormuş burada. Şurası da onun bahçesi zaten şöyle. Gerçekten Burası de onun inanılmaz bahçesi bir şey yani. ya. Yani adamın bahçeye bak ya. Bu abimizinmiş burası arkadaşlar. Banklardaki gülleri gösterebilirsin. Bunlar anıtlar arkadaşlar. Burada ölenler mesela bak kafaları falan görebilirsiniz. Geçtiğimiz yerlerde Evet. falan da vardı abi aynısı. Bunlar bizim Anıt. normal insanlar gelip dua okuyup herhalde bırakıyor mu? Anlamadım Anıt biraz. buralar ya. Hani isimlerini veriyorlar sadece. Yani İngiltere'de bir huy var. Yunanistan'da da böyle bir huy var. Mesela Yunanistan'da bir yolun kenarında birisi öldüyse, Bulgaristan'da da var tabii, bazı ülkelerde de var. Aha. Bir insan öldüyse o yolda trafik kazasında ve herhangi bir şekilde köşesine ufacık bir tane kuş yuvası gibi bir ev koyuyorlar, ismini koyuyorlar. Oraya parasını falan koyuyorlar. Burada da böyle işte ufak tefek anıtlar var. Evet. Yani banklara isim Zaten veriyorlar. isimler falan da yazmışlar. Evet, hep, banklara isim çakmışlar. falan veriyorlar. Manchester'a gidiyoruz. Manchester Piccadilly'ye gidiyoruz. Bu Manchester Airport. Good morning and welcome aboard the 0749 Northern Service to Manchester Airport. We will be calling at Leyland, Bookshop Parkway, Chorley, and Leyston, Black Road, Orange Parkway, Lostock, Bolton, Oxford Road, Manchester Piccadilly and Evet, tabii ki de Manchester bugün ne Airport. yapacağız? Yani buraya nasıl In the gidiyor interest of insanlar safety and arasında? security. Hatta trenin içinde de olabilirsin. Aa. Evet, O da çok güzel. Görevli arkadaşlar oluyor genelde. Tabii bugün herhalde yoklar, uyuyakalın herhalde. Manchester arkadaşlar, Türkler çok fazla ama benim çok sevdiğim bir şehir değil Manchester. Yani koskoca bir Çin mahallesi gibi bir yer. Yani biraz tehlikeli. Şimdi yapmamız gereken şeyler kahvaltı edip size güzel bir Celal Şengör'ün gezdiği işte arkeoloji müzesini falan gezdirmeyi düşünüyorum. Eğer vaktimiz yeterse. Zaten birkaç tane daha güzel bir yer görüp büyük ihtimalle siz oradan
stadyuma, sonra maçtan sonra Liverpool'a geçmeyi düşünüyoruz. Eğer olursa. Şimdi Manchester'a geldik. Manchester sokaklarını biraz turluyoruz. Bugün Manchester Fulham maç var. Maça gireceğiz. Ne diyorsun buraya gelen insanlar kaç gün burada geçirmeli abi sence Manchester'da? Bu biraz yani bakış açısıyla alakalı. Ben burayı çok sevmiyorum çünkü yani burada yani gördüğün gibi mesela çevreyi de gösterdiğinde Aha. göreceksin yani burada tarihe dair bir şey yok ama İngiltere tarihiyle ünlü bir ülke. Adamlar sadece yeni binaları, yaptıkları yeni binaları birkaç tane böyle dekorasyonla eskiye benzetmeye çalışmışlar ve ben bunu gerçekten sevmiyorum. Zaten kalabalık şehir sevmediğim için buraya geldim. Manchester hem kalabalık hem varoş hem de şey yani böyle tarihten yoksun bir yer. O yüzden burayı çok sevmiyorum ve gidecekseniz bile yani iç çamaşırınıza kesinlikle veya içtiğinize kesinlikle bir cep diktirmenizi öneririm ki ben Londra'dan yani ben Londra'ya gelirken de öyle yaptım yani Türkiye'den Londra'ya gelirken de Stansted diye bir yer var. Stansted'de çok tehlikeliydi ve ilk gittiğimiz zaman yani 600 pound'umu içliğimin içine böyle cep yaptırmıştık. Gerçekten böyle şey gibi. Ne diyorsun Ben ya? Tabii kanka ya. Ben burada yani 5 yıl oldu benim İngiltere'de. 4 sene Londra, 1 sene de Preston olmak üzere 5 sene. Ben buraya ilk geldiğim bir ay yani param yoktu. 13 gün 80 lirayla gezindim yani. O, düşün. Yani bir gün yeter mi sence abi burası için? Bir gün Burası kalmalık yok ya da. yetmez abi. Yetmez Eğer mi abi? futbol seviyorsanız burada 2 tane koskocaman bir Old Aha. Trafford bir de Etihad Stadyum var biliyorsun. Buraya gelmektense Liverpool'a gitmeyi, York'a Evet. gitmeyi, kuzeye gitmeyi, daha da kuzeye hatta kuzeyin köylerine 80-100 kişilik köyleri var. Oralara gidip öyle birer tek viski içmek daha tatlı olabilir yani buraya gelmektense. Eğer İngiltere'ye gelip de ilk defa Manchester'a geliyorsanız arkadaşlar İngiltere'den soğutur. Diğer şehirleri de ısınamazsınız. Böyle bir yer. O zaman biz de şehrimize bu güzel bilgilerden dolayı teşekkür ederiz Bahri sana. Biz de şehir turumuza devam edelim arkadaşlar. Evet abi şimdi Madrid, Manchester'ın işlek meydanlarından bir yere geldik. Bahri burası neresi abi genelde? Ne yapıyor insanlar burada? Burada genelde Christmas kutlamaları falan oluyor. Christmas kutlamalarında da bayağı bir yoğunluk oluyor. Şu sol tarafı gösterirsen sokağın olduğu taraflara böyle Christmas standları kuruyorlar. Biz de sokağı biraz gezdikten sonra maça doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi İngiltere'de olmazsa olmaz Premier Lig maçına geldik. Biz de Manchester City Fulham maçına geldik. Biraz maç bileti hakkında size bahsetmem gerekirse maç biletini biz futbol ticketten aldık. Çünkü kendi sayfasına üye olmanız gerekiyor ve ortalama 10 sterlin falan para ödemeniz gerekiyor. Biz maç biletini 3000 TL'ye aldık ve hava da gayet çok güzel şu an size. Atmosfere bakar mısın abi? Bir göstereyim.
Manchester City Fulham maçı bitti ve biz de statta biraz fotoğraf çekelim dedik. Maç çok iyiydi abi. Gollü geçti. Maç totalde 3-2 bitti. City kazandı tabii ki de. Çok güzeldi. Kesinlikle eğer İngiltere'ye geliyorsanız kesinlikle Premier Lig maçını tavsiye ederim. Biz de anın tadını çıkartalım. Görüşürüz. Preston'da son gecemizi yaşadık ve sağ olsun Bahri ile tam görüşemedik. Röportajda yapamadık onunla. Çok detaylı hani yaşam hakkında falan bilgi için. Biz kaç aldık buradan, şimdi Londra'ya gidiyoruz abi. Londra'dan da tekrar İstanbul'a geçeceğiz. Otobüsle geçeceğiz şimdi buradan. Aktarma yapacağız. Nereden aktarma yapıyorduk abi? Birmingham'da aktarma yapacağız. 3 saat sonra tekrar Birmingham'dan da Londra Victoria Station'da ineceğiz. Kaç lira ödemiştik abi biz totalde 2 kişi? O totalde 35 sterlin ödedik abi. Şimdi de saat buradan gece 3'te kalkıyor otobüs. Şu an kafamızda bir yandan iyi çünkü klaptan çıktık. Eşyaları alelacele topladık ve anca yetiştik. 5 dakika sonra otobüs gelecek ve biz de gideceğiz. Yolculuğumuz bu kadar arkadaşlar. Yine bilgilendirme yapacağım size. Görüşürüz. Şu an gözlerim kapanacak. Görüşürüz. Şimdi Stansted havalimanındayız. Londra yolculuğumuzu burada kapattık. Totalde 10 günlük bir yolculuğumuz sürdü arkadaşlar. Genelde biz burada metroları falan kullanmak için kredi kartı kullanıyorduk. Fakat Stansted havalimanına gelmek için kredi kartı kullanmayın sakın. Yoksa 73 sterlin ödersiniz. 50 sterlin ceza parası, 23 sterlin de normal metro geliş ücretini ödersiniz. Bu hataya kesinlikle düşmeyin. Gidin makineden biletinizi alın. Kredi kartıyla geçmeyin. Biz de böyle bir hataya düştük. Şikayette bulunduk ve paranın geri ödenmesini bekliyoruz umuduyla. Diğer yolculuğumuzda görüşürüz. Şu an çok yorgunum abi. Bay bay.